The Odyssey dediğimizde aslında bugün izlediğimiz, okuduğumuz, gelmiş geçmiş yüzlerce macera ve fantastik hikayenin özünde bulunan bir destandan bahsediyoruz. İşte bu destandaki kahramanın yolculuğu, aklın kaba kuvvete üstün gelmesi, imkansız görünen engeller karşısında gösterilen irade ve yolculuk sonunda farklı bir kişiye dönüşmek gibi temalar bu hikayelerde de benzer şekilde işlenmiştir. Çizgi Molası'na hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Spoilersız kısa bir The Odyssey filmi incelemesiyle karşınızdayım bugün. Filmin konusu bildiğiniz üzere antik Yunan şairi Homeros'un 2700 yıllık eserinden uyarlanmış ya da bu temel alınmış diyelim. Ve bu kitap zaten Batı edebiyatında temel taşlarından sayılıyor. Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın filmi. Yani zamanımızın en popüler, en büyük yönetmenlerinden biri sayılır tabii kendisi. Ve bu filmin bir özelliği de tamamen IMAX kameralarıyla çekilmiş olması. Ancak 70 milimetre filmle çekildiği için biz sadece bir kısmını yani %75 kadarını falan IMAX salona gitseniz bile hani bizde o formatta gösteren bir IMAX salon yok ve çok sayılı sinemada var dünyada. Büyük bir şey kaçırmıyorsunuz yani filmin çoğunluğu boyunca. Bu film vizyona girmeden önce yayınlanan fragman yüzlerce dislike aldı, yüz binlerce dislike aldı. Bu çok enteresan. Neden böyle oldu? Çünkü işte bazı casting seçimleri, Helen of Troy, Royalı Helen ya da işte Achilles rolünde oynanacağı söylenen Elliot Page, halbuki Achilles rolünde olmadığı ortaya çıktı daha sonradan. İşte mesela rapçi Travis Scott'ın filmde yer alacağı gibi durumlardan dolayı hani bir rapçinin böyle antik Yunan filminde ne alakası var gibisinden. Ve de fragmandaki böyle savaşçıların zırhlarının hiç o tarihteki gerçekliği yansıtmadığı üzerine eleştiriler oldu. Ancak bu eleştiriler sanki şu an kuru gürültü gibi kalmış gibi görünüyor. Hani filmin yaptığı gişeye ve insanların ilgisine baktığımızda hani bu biraz woke nefreti kaynaklı mı tam bilemiyorum. Hani woke denen kavramı ben çok kafama takmıyorum arkadaşlar. Bu daha çok ya bizim siyasi terimimiz olarak yer alan bir şey değil zaten. Ve hani Amerika'da kutuplaşma ile ilgili bir şey ama hani neden böyle Amerikalılardan çok böyle bir woke nefretine kapıldığını bazı insanların hakikaten anlam veremiyorum yani. Ben de açıkçası çok ön yargılı olmadan filmi izleyip kendim değerlendirmek istedim. Fazla böyle yorumlardan etkilenmeden. Ve size de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani filmde bir kere çok ünlü bir Hollywood kadrosu var. Özellikle Nolan'ın çalışmayı sevdiği aktörler. Evet, işte oyunculuklardan bahsetmeden önce isterseniz biraz hikayeden de bahsedelim. Yani spoiler olmayacak zaten neredeyse 3000 senelik kitabın ne spoiler olacak diyeceksiniz ama olsun. Evet, film İthaka kralı Odysseus'un Truva seferinin ardından eve dönüş mücadelesini, tam 10 sene süren bir eve dönüş mücadelesini ve yaşadığı maceraları anlatıyor bize. Bu esnada da İthaka'da eşi Kraliçe Penelope, Anne Hathaway'in canlandırdığı Kraliçe Penelope ve oğlu tecrübesiz prens Telemachus rolünde Tom Holland canlandırıyor. Aslında krallarının ve aile reislerinin eve dönüşünü bekliyorlar ama akıbeti hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Yaşıyor mu, öldü mü? Ve işte İthaka'da krallarını beklerken bir yandan da sarayı talipliler de oluşturmuş durumda. Aslında kraliçeyle evlenip amaçları kral olmak. Yani böyle içten kuşatılmış bir saray var aslında. Bu durumdan da tabii ki hiç memnun değiller. Başlarda yine Odysseus'u görüyoruz. Odysseus da Calypso'nun yanında lotus çiçeği yiyerek bir hafıza kaybı yaşamış durumda. Geçmişini unutmuş durumda. İşte film ayrıca bize flashbacklerle Truva Savaşı'nın sonunu ve Truva'nın çöküşünü de gösteriyor. İşte şu tahta at mevzusundan. Yani zaten Odysseus'un fikridir bu. Tahta atı Truva'ya sokup da savaşı bu şekilde kazanmak. Bu yüzden çok kurnaz bir karakter, akıllı bir karakter gibi bilinen mitolojik bir kahramandır. Yani bu filmin sonuna kadar devam eden Truva sahneleri gerçekten güzeldi. Filmde Odysseus hafızasını kazanmaya başladıkça aslında Calypso'ya da mürettebatıyla birlikte, askerleriyle birlikte eve dönüş yolculuğunda, gemi yolculuğunda nelerin başına geldiğini anlatıyor. Ve biz de böyle farklı sahneler eşliğinde bu yolculuğa eşlik ediyoruz. Ya burayı biraz düzensiz anlatacağım ama en sevdiğim sahnelerden bahsedeyim size. Özellikle bu Cyclops, Polyphemus ya da Kiklops diyelim Türkçe çevir gibi. O sahneler oldukça güzeldi. Biraz diyalog azdı tabii. Yani anladığım kadarıyla bu asıl materyalde daha çok böyle diyaloğa giriyorlarmış. Tepegöz ya da Kiklops ne derseniz bu yaratıkla. Yani filmde biraz böyle gerilim ve korku sahneleri de işlenmiş. Zaten benim en sevdiğim sahneler bunlar oldu. En etkileyici sahnelerdi bence. Ve Christopher Nolan mitolojik öğeler katmaktan çekinmemiş. Zaten onlar olmadan bu hikayeyi anlatmak zor gerçekten. Ama tabii ki tanrıları biraz kenara bırakıyoruz. Yani evet, film boyunca bir Athena var. Athena'yı da Zendaya canlandırıyor. Hani Zendaya yorgunluğunu anlıyorum. Neden her filmde Zendaya var? Bu kadar ünlü bir oyuncu ama artık görmekten sıkıldık diyenleriniz var. Biliyorum, yalnız değilsiniz bu konuda yani. Bunun dışında yani burada tabii şunu da söylemek lazım. Filmde
CGI'den çok arkadaşlar biraz pratik efektler kullanılmış ya da kukla ya da animatronik dediğimiz tarzda. Tabii ki yine CGI de vardır mutlaka ama hani artık günümüzde biraz CGI'den sıkıldığımız filmlerin tamamen yeşil odalarda çekildiği bir ortamda bu bir artısı, büyük bir artısı filmin. Ve ikinci en etkilendiğim ve gerilimli sahneler de Cadı Kirke ile karşılaştıkları sahnelerde. İşte bu zaten mitolojide de var. İşte bu Odysseus'un adamlarını dönüştürüyor falan. Orada böyle elleriyle sanki kilden bir şeyi dönüştürür gibi falan. O sahnelerde ben oldukça böyle bir yandan rahatsız oldum. İzlemek istiyor muyum hani ama bir yandan gözüyle bakmak istiyorum gibi falan bir durumda oldum yani sinemada. O açıdan etkileyiciydi gerçekten. En gerilimli ve etkileyici sahneleri bence bu ikisiydi. Bunun dışında söylediğim gibi Truva sahneleri güzeldi. Ancak bu yolculuk sırasında başka sahnelerde mesela o kadar çok etkilenmedim. İşte bu devler var. Bu işte afişlerde, posterlerde gördüğünüz böyle full böyle ortaçağ plate mail gibi bir şey kuşanmış devler. Yani orada çok diyalog da yoktu zaten. Hani sadece böyle bir kıyım izliyorsunuz gibi yani. Burada da aslında devleri mesela yani yine kamera efektleriyle ve işte uzun boylu daha iri yarı oyuncular ile canlandırmışlar. Bu da enteresan. Hades sahneleri güzeldi. Hani burada da mesela topraktan çıkan insanlar var toprağın altından. Bu sahnelerde de mesela CGI yerine gerçekten de toprağa gömmüşler insanları, aktörleri. Başarılı olmuş. Tabii ki Hades deyince yani aklınızda başka bir şey de canlandırabilirsiniz. Daha iyi olabilirdi belki diye de düşünebilirsiniz. En azından yeterliydi diyebiliriz yani. Bunun dışında bir de sirenlerle ilgili olan sahne vardı. O açıkçası çok etkilemedi beni. Yani sirenler çok göstermiyor zaten. Sanki böyle biraz sembolik bir şey olarak kalsın istemişler. Ama işte siren şarkısını falan da duyamıyorsunuz. Hani keşke duyabilseydik ama hani açıkçası benim çok etkilendiğim bir sahne olmadı. Hani bir de tabii filmin sonları çok heyecanlıydı gerçekten. Yani Odysseus'un krallığı İthaka'ya döndüğü ve işte bu evindeki taliplerle başa çıkması durumunda olduğu sahneler yani oldukça aksiyon vardı bu sahnelerde. Özellikle müzik çok heyecan katmış. Yani sürekli böyle temposunu arttıran bir müzik var. İzlerken gerçekten heyecanlanıyorsunuz. Ya evet sonları özellikle sonlara doğru yani başlarda biraz yavaş gelişen ama sonlarda giderek heyecanlanan bir film vardı. Film zaten neredeyse 3 saat. Yani 2 saat 53 dakikalık bir filmden bahsediyoruz ama bu filmin avantajına çalışmış bence. Böyle sahneler biraz nefes almış. Hani böyle çok kesilip biçince filmler böyle sahneler çok hızlı ilerliyor gibi oluyor. Özellikle son izlediğim süper kahraman filmlerinde böyle oldu benim. Yani Fantastic Dörtlü ya da Supergirl'de biraz bu hissiyata kapılmıştım. Ki zaten sonradan olan açıklamalardan filmin çok kesilip biçildiği anlaşılıyordu bu filmlerin. Ama The Odysseus izlerken yani gerçekten böyle rahat rahat soluklanarak izleyebileceğim bir sinema deneyimi oldu. Evet, oyunculuklara gelecek olursak evet başroldeki Kral Odysseus rolünde Matt Damon bence başarılıydı. Tabii ki çok farklı bir Odysseus yorumu olduğunu söylüyorlar bu mitolojik kitaba göre karşılaştırırsak. Ben kitabı okumadım arkadaşlar bu arada ama hani kitabı okumayanlar da rahat rahat filmi gidip anlayıp izleyebilir. Evet, oyunculuklar konusunda bir kere Kraliçe Penelope rolünde Anne Hathaway bence çok başarılıydı. O duyguyu çok iyi vermiş. Çünkü o da sarayda çok zor bir durumda ve çok güzel diyalogları vardı. Çok duygusal böyle o duyguyu çok iyi verdiği sahneler vardı. Yani bunun dışında sanki böyle kötü adam rolünde konumlanmış bu taliplerin önde gelenlerinden Antinius var. Robert Pattinson canlandırıyor. Robert Pattinson'ın ilginç böyle bir kötü adam oynaması ilginç geldi bana. Oyunculuğu bence iyiydi. Hani beğenmeyenler var ama kendisine verilen rolü bence iyi oynamış. Yani orada biraz karakterden olan beklenti hani biraz daha böyle baş kötü gibi olsun, bir şeyler yapsın falan gibisinden. Evet ya hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ama bence oyunculuk olarak başarılıydı. Hani Tom Holland ve Zendaya ikilisi için çok bir şey söyleyemiyorum yani. Onlar zaten neyse ki biraz daha arka plandaydı. İdare ederdi yani öyle söyleyeyim oyunculukları. Filmin bu arada müzikleri benim çok hoşuma gitti. Oscar ödüllü müzisyen Ludwig Göransson tarafından bestelenmiş bu müzikler. Yani böyle çok epik, senfonik, melodik bir şey beklemeyin. Ancak yani o zamanın havasını iyi veren müziklerdi bence. Zaten sonradan baktım ki şöyle o zamanın enstrümanları işte o zaman çalınan antik Yunan zamanındaki telli veya işte üflemeli çalgılar falan tekrar oluşturulup bu enstrümanlarla seslendirilmiş filmin müzikleri. Evet yani yalın bir tarzı vardı ama benim hoşuma gitti genel olarak. Filme güzel bir hava katmış ve en gerçekçi taraflarından biri bu olmuş diyebiliriz yani filmin. Yani filmde işlenen temalar da hoşuma gitti. Tabii bu destanın aslından biraz farklı bir yorum olduğu söyleniyor. Yani Christopher Nolan'ın yorumu. Yani şöyle aslında baktığınızda ben şöyle bir kitabın özet kısmına baktım. Burada başlarda bir özet kısmı bölüm bölüm yazılmış. Genel akışta hani çok farklılık yok. Tıraşlanan, törpülenen kısımlar var tabii ki.
Ama aynı zamanda hani benim araştırdığım kadarıyla, izlediğim kadarıyla Nolan kendi yorumunu katmış. Yani aslında burada da çok dağınık bir yapıda anlatılan bir hikaye var. Zaten Nolan da bu tarz dağınık anlatılan hikayeleri çekmeyi seviyor yönetmen olarak. Onun tarzına uymuş ama tabii ki kendi yorumunu da katmış. Filmde işlenen temalar tabii ki böyle biraz işte savaş karşıtlığı gibi bir şey. Yani sanki anti-emperyalizm gibi var gibi sanki filmde ama içten bir eleştiri gibi yani biraz daha Amerikan filmi olduğu için. Ve tabii daha önce söylediğim gibi korku ve gerilim öğeleri de çok şey katmış filme. Yani böyle baştan sona epik böyle meydan savaşları falan olan filmler beklemeyin zaten. Hani konuyu bilmiyorsanız diye söylüyorum ama bazı sahnelerde oldukça özellikle sonlara doğru çok heyecanlı böyle sizi koltuğunuza yapıştıran sahneler vardı. Yani film bence sinemada deneyimlemeye değecek bir filmdi. Bence imkanınız varsa büyük perdede işte mümkünse IMAX'te ya da en azından iyi bir ses sistemi olan, iyi bir perdesi olan güzel bir sinemada gitmenizi tavsiye ediyorum filmi arkadaşlar. Gerçekten ben. Ama tabii ki en iyi Nolan filmi miydi? Bence değildi. Yani hani Batman filmlerini zaten bir kenara koyalım. Onları seviyoruz hepimiz. Ama işte mesela Interstellar filmindeki kadar duygusal değildi bence. Ya da işte The Prestige kadar ilginç ve akıcı bir kurgusu da yoktu. Ama genel olarak ben sinemadan oldukça memnun ayrıldım. Tekrar da daha sonra belki izlemek isteyeceğim bir film. Hani sinemada tekrar gitmeye alışık bir insan değilim zaten. Büyük ihtimalle daha sonra ayrıca belki evimde izlerim filmi ama gerçekten tekrar da gitmek isterim filmde diye yani sinemada tekrar gitmek isterim diyene de hiçbir şey demem yani. Gerçekten o kadar güzel bir filmdi. Evet bu filmi gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. Haftaya da Spider-Man The Brand New Day filmine biletim hazır. Bununla ilgili de bir inceleme çekeceğim. Ama tabii ki çizgi roman içeriklerinden asla vazgeçmiyoruz. Çizgi roman içerikleri zaten bel kemiğimiz yani. Bunlara devam edeceğiz. Çok değerli, kıymetli bir çizgi roman kitlesi var bu kanalda. Hani sakın böyle odaktan şaşıyoruz gibi de düşünmeyin. Yakında da işte Örümcek Adam'la ilgili inceleme olsun ve işte çizgi roman alışveriş videosu olsun. Bu içerikler devam edecek. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve siz de yoğun geçen gününüze bir film molası vermeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.